Liderlik anlayışı hızla ve durmaksızın değişiyor. Bu değişimin en büyük nedeni teknolojinin ve beraberinde getirdiklerinin hayatımızda oynadığı rolün ve etkilerinin artması. Geleneksel olarak liderliği zorlu konuşmalar yapmak, güven inşa etmek, geri bildirim vermek, koçluk yapmak, ilham vermek, etkilemek, diğer insanların davranışlarını değiştirmek gibi davranışlar üzerine kurarız. Bundan 10 sene önce bir liderin teknoloji konusunda çok fazla bilgi sahibi olmasına gerek yoktu. Odasında bilgisayar bile olmayan çok sayıda üst düzey lider vardı. Oysa bugün ne işi olursa olsun bir liderin teknolojiyi anlayıp kullanabilmesi gerekiyor. Günümüzde her lider bir dijital lider olmak zorunda. Teknolojinin etkisi her zaman bu kadar doğrudan da olmuyor. Örneğin çok değil, birkaç yıl öncesine kadar liderler iletişim kanallarının ne kadar açık olduğunu, odalarının kapılarını açık tutarak göstermeye çalışırdı. Bu konuda ileri giden bazı liderler de kendilerine içerisinin rahatlıkla görülebileceği camdan odalar yaptırmış. Hatta hiçbir özel odası olmayan çalışma ofisleri yaygınlaşmıştı. Peki, çalışanlar artık liderleriyle iletişim kurmak için onun odasına kadar gitme ihtiyacı duyuyor mu? Hayır. Her geçen gün iş hayatındaki gençlerimizin sayısı artıyor. Bu gençler de sosyal medya üzerinden daha fazla iletişim kuruyorlar. Bir liderin açık ve şeffaf iletişim için yapabileceği en iyi adım artık kapısını açık bırakmak değil, sosyal medyada olmak. Teknoloji, bir liderin iletişime açık olma liderlik özelliğinin uygulanış şeklini bile değiştirmiş durumda. Teknoloji alanındaki liderler de artık rahat değil. Çünkü işler artık teknolojiden ibaret değil. Çok daha fazla davranış bilimi bilgisi içeriyor. Artık liderlerin kendi rol ve sorumlulukları ile ilgili kırmızı çizgileri kaldırmaları, değişime kolay ayak uydurabilmeleri, birbirlerinin işlerini daha iyi anlamaları, daha fazla işbirliği içinde çalışmaları gerekiyor. Artık hızlı olmak ve değişime ayak uydurmak eskiye göre çok daha önemli. Bu sürat artık daha fazla risk alabilmeyi de getiriyor. Eskiden daha fazla iş odaklı olunurken artık daha fazla insan odaklı olmak gerekiyor. İşi ayakta tutanın insan olduğu, başarılı ekiplerin farklı özelliklere sahip insanların bir araya gelmesinden oluştuğu kabul edilmiş durumda. Aynı zamanda bireyler arasındaki farklılıkları görmek, anlamak ve faydalanmak gerekiyor. Empatiye sahip olma gereksinimi eskiye göre artık çok daha fazla. Artık bilgiye sahip olmak değil, bilgiye hızlı erişebilmek, onu en doğru şekilde analiz edebilmek, sonuçları en doğru şekilde kullanabilmek çok önemli. Geçmişte liderlerin geleceğe yönelik öngörülerde bulunması bu kadar gerekli ve önemli değildi. Oysa bugün liderlerin sadece hızlı değişimleri değil, gelecek olan değişimleri de tahmin etmeleri, kurumlarını da önceden hazırlamaları gerekiyor.